Hepinize merhaba, Meatflix'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte yine farklı bir tarif yapacağız. Ateşi yakalım. Şöyle ateşin üstüne yerleştirelim. Şöyle yılan şeklinde, yılan tipi yakış derler. Ta 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 ta. Lanet olsun size örümcekler. Dolayısıyla güzel bir şekilde pişecek. Şimdi eti yerleştireceğim. Ya bir örümcek daha var. Nerede var? Şurada. Şey yapmazsan 1,5 saat tahmin ediyorum. Daha pişecek. Ne? Neler bıçağını bana verin. Beğendin mi? Elmas gibi fırım nefes bayılacağım. Bayıldım ben. Ben yandım kadar. Hepinize merhaba, Meatflix'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte yine farklı bir tarif yapacağız. Yine başka bir coğrafyaya gidiyoruz. Bugün çok uzaklara gidiyoruz. Bugün Amerika'dan, Teksas'tan bir tarifle sizlerle birlikte olacağız. Barbekü kültürünün, mangalla yemek pişirmenin aslında en baskın olduğu coğrafyalardan biri. Amerika Birleşik Devletleri ve tabii Kanada aslında. Orayı da katmak lazım. Kuzey Amerika diyebiliriz kabaca. Dünyanın her yerinde mangalla yemek pişirme var. Barbekü kullanımı var. Farklı birçok yemek seçeneğiyle karşılaşıyoruz. İnsanlar ateşin üstünde yemek pişirmeyi ilk çağlardan bu yana hep sürdürmüşler. Ama dünya geneline baktığınızda iki coğrafyada mangalla pişirmek bir adım daha ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Kuzey Amerika, diğeri de Orta Doğu. Kuzey Afrika, Orta Doğu, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Yakın Asya bölgesi mangalcılığın, barbekü kültürünün çok baskın olduğu coğrafyalar. Biz de bugün Kuzey Amerika'dan bir örnekle sizlere geldik. Hadi gelin bu haftaki tarifimiz buradan başlasın. Bugün kullanacağımız brisketimiz bu. Yaklaşık 2 kilo 200 gramlık bir parça. Hatta gelin hemen emin olmak için ölçelim. Evet, tartımız burada. Hemen koyalım parçamızı. 2 kilo 290 gram. 2,3 kilo yaklaşık. Brisket nedir? Biraz onu tarif edeyim. Brisket aslında yabancı İngilizce'deki ismiyle. Bizde direkt brisket olarak çevrilmiş. Şöyle kullanılıyor. Brisket eti aslında hayvanın, dananın gerdanının altından, kollarının arasındaki bölgeden çıkan yaklaşık 6-7 kiloluk bir parça. İki farklı kastan oluşuyor ve etrafı yağ tabakalarıyla kaplı bir parça. Aslında lezzetli bir et. Ben tabii bugün 6-7 kiloluk bir parça yapamayacağım. Karantinadayız, evdeyiz. Evde 5 kişiyiz. Dolayısıyla 7 kiloluk bir et yapmamın manası yok. Yemek israf etmemek için, yemek savurganlığı yapmamak için daha küçük bir parça tercih ettim. Şöyle 2,3 kiloluk bir brisket bizim için fazlasıyla yeterli olacaktır. Şimdi bunu mangala gitmeye hazır hale getirelim sizlerle birlikte. Evet, şimdi eti ateşe gitmeye hazırlayacağız. Ondan önce anlatmam gereken bir şey var. Şu kömürden bahsetmeliyim. Bu etin uzun bir pişme süresi var. Mangalda pişireceğiz. 130-140 derecelerde uzun sürede pişecek. Yumuşak olabilmesi için, lezzetli olabilmesi için uzun bir pişirme yapacağız. 4-5 saat pişme süresi demek, mangalda uzun soluklu bir kömüre ihtiyacımız var demek. O da işte bu. Coco Grill Cats'in internette bulabilirsiniz. Kömürleri yaklaşık 5 saat yanma süresine sahip. Bunlar özel kömürler, briket kömürleri. Aynen şuradaki görselde de gördüğünüz gibi Hindistan cevizi kabuğundan yapılıyor. Ve 5 saat ateşi takip etmek zorunda kalmıyorsunuz. Tabii ki sıcaklığını ara ara gidip gelip bakmanız lazım ama bir mangalı meşe kömürüyle 5 saat yakmak demek gerçekten çok zor bir iştir. Sürekli beslemeniz gerekir, sürekli takip etmeniz gerekir. İşi bir eziyet haline dönüştürebilir. Dolayısıyla özel tariflerde, özel pişirmelerde mutlaka özel kömürler kullanmak gerekiyor. Bugünkü kömürümüz bu. Orijinal Teksas tariflerinde aslında sadece 2 tane baharat giriyor etin içine. Bol miktarda karabiber ve tuz. Tek ekledikleri şey bu. Bugün ben de onu yapacağım aslında. Etimiz burada. Gördüğünüz gibi dev gibi bir parça. 2,3 kiloluk düz bir parça, flat bir parça. Üstündeki yağlarını kabaca aldırdım ben. Bir kısım yağını da bıraktırdım. Çünkü pişerken o yağlar salacak kendini ve daha lezzetli hale getirecekler eti. Eti şimdi şöyle alalım ve baharatımızı hazırlayalım. Bugün havan kullanacağız. Bunun orijinal tarifinde Teksas usulü pişirmede aslında oran çok basit. Bir tuza 4 karabiber karışımı hazırlanıyor. Dövülüyor ve kaba kaba bırakılıyor tabii aslında karabiber taneleri. Ben bugün 1,5 tuz, 6 kaşık karabiber gibi bir oran kullanacağım. Bol bol baharatlı olsun istiyorum etim. Hadi gelin şimdi baharatları hazırlamaya başlayalım. Altı kaşık karabiber girdik. Şöyle yarım kaşık da
tuz. Yani böylece 1'e 4 oranında baharat girmiş oldu. Şimdi bunu döveceğiz. Ve sıra geldi eti hazırlamaya. Baharatımız hazır. Şöyle göstereyim. Taze çekilmiş karabiberin kokusu da gerçekten çok az şeyde oluyor. Nefis. Nefis bir koku. Bu varken toz karabiber kullanmaya bence hiç gerek yok. Tane karabiber alıp güzelce çekip dövüp makineden de çekebilirsiniz isterseniz. O da bir seçenek. Kullanabilirsiniz. Bence çok daha lezzetli oluyor. Şimdi etimizi biraz masajlayalım. Eti ateşe gitmeye hazır hale getirelim. Evet, aslında yapacağımız çok fazla bir şey yok. Eti ben vakumdan çıkarttıktan sonra kuruladım. Dolayısıyla şu anda gayet kuru durumda. Baharatı tutabilmesi için çok az, yani şöyle kabaca zeytinyağı sıkacağım. Amerikalılar baharatın durmasını kolaylaştırmak için ya hardal kullanıyorlar ya da hiçbir şey kullanmıyorlar. Direkt baharatı vuruyorlar. Ben bugün ama biraz zeytinyağı ile eti hazırlamak, masajlamak istiyorum. Şöyle biraz masajlayalım. Neydi bunun adı? Masajlamak, rubbing. Adanalılar ne diyordu? Avcarlamak. Biraz avcarlıyoruz etimizi. Evet, şimdi şöyle kabaca üstüne, içine, kenarlarına, her yerine bu baharatı yayacağız. Bu baharatın yardımıyla müthiş bir lezzet yakalayacağımıza eminiz. Şöyle kabaca, şöyle boca edelim bu tarafını artık. Yine bu tarafı da güzelce masajlıyoruz. Şöyle biraz dolaştıralım. Etin kenarları da tuzdan ve karabiberden nasibini alsın. Şöyle biraz şu tarafı, yanları ve buraları. Evet. Harika. Ateşe gitmeye hazırız. Şimdi ateşimizi yakacağız, mangalımızı yakacağız. Mangalda 2 saat boyunca en direkt ısıda, ateşten uzak tarafta kalacak. 2 saat sonra gelip kontrol edeceğiz. İlk 2 saatte bakmamıza bile gerek yok. Çünkü kendi kendine yavaş yavaş pişecek. Sonrasında istediğimiz sıcaklığa geldiyse, 70 derece civarındaysa etimiz, eti saracağız. Pişirme kağıdına ve alüminyum folyoya. 1,5-2 saatte öyle pişecek. Orada o kısımda içine birazcık su ekleyeceğiz. Et suyu, tavuk ya da tavuk suyu ekleyeceğiz. Onunla birlikte iyice artık lime lime olacak. Nefis bir lezzet kazanacak. Normalde Amerikalılar pişirme esnasında et paspasıyla etin üzerine sürekli hazırladıkları özel karışımları, et suyundan, farklı bir takım baharatlardan hazırladıkları karışımları dolaştırırlar. Onu biz işte o son aşamada katacağımız et suyuyla sağlamaya çalışacağız. Hadi bakalım, gelin artık ateşi yakalım, mangala gidelim. Biz ateşi yakana kadar da etimiz biraz baharatın içinde beklesin. İyice baharatı içine çeksin. Sonra eti ateşe yerleştireceğiz. Yolculuğumuz buradan devam ediyor. Mangallarım burada benim. Weber'im, emektar, 57 santimlik Weber kettle, kompakt kettle, gurus ve orada da karp. Bugün gurusu kullanacağız. Şimdi izninizle bir 5 dakikada ben onu hazırlayayım. Ateşi yakalım. Sonra ateşe etimizi yerleştireceğiz. Evet, gurusu hazırladım. Yarım kova kömür, koko briketlerden, kokonatlı briket kömürlerinden yarım kova içeride var. Yaklaşık bir yarım kovada, yarım kovadan biraz daha fazla. Şöyle yılan şeklinde, yılan tipi yakış derler. Mangalın içine yerleştirdim. Ateşi, közü şuraya koyacağım. Hepsini yakmaya gerek olmayacak muhtemelen. Çünkü bunların dediğim gibi 5 saate yakın yanma süresi var. Benim 2,3 kiloluk parçamı kurtaracaktır. Ama olur da ihtiyaç olursa, süre uzarsa diye koydum. Sonradan eklemek zorunda kalmamak için. İhtiyaç olmazsa şu tarafı yanmadan ayıracağım ve daha sonra kullanmak üzere onu saklayacağım. Şimdi ateşi yakalım. Maalesef parafin tutuşturucularından kalmamış. Parafin tutuşturucu olmadığı için bugün eski usul çırayla yakacağız. Şöyle ateşin üstüne yerleştirelim. Evet, bir 10 dakika sonra, 10 dakikaya kalmaz bile, briketlerimiz, kömürlerimiz hazır hale gelecek. Ta 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 ta. Şimdi közümüz oluştu. Alev alev gördüğünüz gibi. Şöyle sol tarafa az önce söylediğim gibi yayıyorum. Şöyle biraz düzenleyelim. Bugün kamera asistanımız Alp Daver. Kulağım kaşınıyor, ne yapacağım? Alp Bey ilk defa çekimlerde bana yardımcı oluyor, sağ olsun. Alp dur şimdi bekle. Ay birazcık sarstım. Bunu bana ver. Senden bir şey rica edeceğim. Tamam. Şuna birazcık şu musluktan, bahçe musluğundan azıcık su doldurup getirir misin? Azıcık, hadi. Ne oldu? Bir şey olmaz, örümcek bir şey yapmaz sana. Lanet olsun size örümcekler. Azıcık çok kez doldurmana gerek yok. Tamam, yeter. Nasıl kapatacağım
Koy yere. Yere koy. Üstünü ıslatma. Hah. Tamam, şimdi al gel. Evet, bu gördüğünüz yılan tipi diziliş deniyor buna. Ateş böyle sağdan sola yürüyecek şekilde. Artık teşekkürler. Koy buraya babacığım. Şimdi sen kamerayı tekrar al benden. Tekrar al, mangalı gör. Bunu etin altına yerleştiriyoruz. İçinde birazcık su var. Etin kurumasını önleyeceğiz böylece. Çok da aşırı su koymaya gerek yok. Çünkü zaten etin de suyu ve yağı mutlaka damlayacak. Dolayısıyla güzel bir şekilde pişecek. Şimdi eti yerleştireceğim. Ya bir örümcek daha var. Nerede var? Şurada. Şey yapmazsan. Evet, etimiz burada. Alp biraz eti yakından al. Tamam. Etimiz burada gördüğünüz gibi yaklaşık 20 dakikadır 25 dakikadır baharatıyla bekledi. İyice baharatı da çektiği için de çok güzel oldu. Şimdi ateş olmayan tarafa, öbür tarafa eti yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi yağlı kısmı, yani fat cap denen, yağ tabakası denen kısmı üste yerleştiriyorum. Böylece pişerken üstten alta akan yağlar ete lezzet katacak. Harika. Şimdi üstünü kapatacağız. Bu böyle kendi kendine yavaş yavaş 2 saatten fazla. Kötü anlamda mı harika, iyi anlamda mı harika? İyi anlamda harika. Evet, etimiz 1 saattir içeride, hatta 1 saat 5 dakika gibi bir süre oldu. 150 derecede sabit. Isısı hiç değişmedi. Isıyı iyi yönettik. Kömürler gördüğünüz gibi, söylediğim gibi bize yakın taraftan uzak tarafa doğru yavaş yavaş yayılarak ilerliyor. Etimiz şu durumda. Gayet güzel bir şekilde pişiyor. Altına üstündeki yağ katmanındaki, fat cap'indeki yağları salmaya başlamış. Bir bakalım kaç derecedeyiz? Nereye geldik? Şöyle, evet, etin yani derecenin girişinden zaten daha çok yolumuz olduğunu anlayabiliyorum. 50 derecede et hala daha çiğ. 64 derecede ateşe yakın tarafı. Ortası 48 derecelerde. Ateşe uzak tarafı da, burası tabii daha ince kısım olduğu için yine 65 dereceler. Şimdi şöyle bir çevireceğim eti ve yol almaya devam edeceğiz. Şimdi sıra geldi eti sarmaya. Artık kenarlarında 75 derecelere, içinde 50 derecelere geldi. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde buraya kadar pişti. Altında sular birikti. Şimdi artık saracağız. Sarmazsak etimiz sert olur. Sararken de ne yapacağız? Tabii ki önce pişirme kağıdına, gördüğünüz gibi pişirme kağıdına sarmadan önce üstüne birazcık, şöyle yaklaşık 150 mililitre gibi kemik suyu, bu su ekliyorum ki böylece et yumuşacık olacak. Bunu yapmazsak etin kendi salacağı su yetersiz kalacaktır. Bu su eti yumuşatacak. Kemik suyu daha da lezzet katacak. Harika bir et elde edeceğiz. Sardık, hemen arkasından alüminyum folyo ile her tarafını iyice kapatıyorum. İçeri hiç hava girmeyecek şekilde sarmış olduk. Et bu şekilde hani 1-1,5 saat tahmin ediyorum daha pişecek. Ne? Evet, iyice yumuşacık olacak. Sonra biraz da dinlendireceğiz. Bir yarım saatte dinlenmesi var Alp'ciğim. Seni üzmek istemem ama. Evet, işte bu. Ateşimiz de böyle. Evet, şöyle gel, yaklaş biraz mangala sen de. Evet, işte bu da. İşte bu da yakışıklı kameramanımız. Kameraman gel. Kameramanımız biraz utangaç. Evet, iPhone'u elime aldım. İşte dış çekimlerde kullandığım setup bu. Çok basit. Yani şuna iPhone'u takıyorum. iPhone'u 4K modunda çekiyorum. 4K modu gayet yeterli iPhone'un. Bir iPhone 10R, XR, X-Ray, artık adını ne diyorsanız, hangisini tercih ediyorsanız, X-Ray kullanıyorum. Ondan kullanıyorum. 4K çekimi gayet yeterli. Işığı çok iyi ayarlıyor. Şu Manfrotto'nun tripodu var. Onun üstünde de işte bir cep telefonu takmak için adaptör ve onun üstünde de bir Rode'un video mikrofon Go modeli var. Üstünde bir Dead Cat ile birlikte. Dış çekimlerde Dead Cat, şu tüylü rüzgar önleyici çok önemli. Yoksa rüzgar bitmiyor. Maalesef rüzgarı durdurmanın başka bir yolu yok. Eğer isterseniz gelecek videolarda kullandığım ekipmanları, malzemeleri tanımak isterseniz, onları anlatmamı isterseniz lütfen yorumlara yazın. Bir gün onlardan da biraz bahsedelim. Emektar Weber termometrem gerçekten eski ama etkili bir araçtır. Ben tabii dayanamayıp yine termometre taktım.
Mangalın iç sıcaklığı tam etin yanına koydum ikinci termometreyi, ikinci probu. Şu an 140 derecede. Birazdan 150'ye yaklaşıp duracaktır. Etin iç sıcaklığı tam ortasındaki kısmın ortasına, yani tam içine yerleştirmeye çalıştım. 57 derecede. 71 derece ilk hedefimiz. Sonra yükselteceğiz. Oradan takip edeceğim. Pişirme işlemimiz devam ediyor. Yaklaşık 1-1,5 saat daha yolculuğumuz var gibi gözüküyor. Yine Termpro'yla takip ediyoruz. Ben yine dayanamayıp bir termometre taktım. Gurus hemen sütunun arkasında. Orada bir Gurus var arkada. Bugün yine Gurus'a döndüm. Benim babam Kayserili. Gurus'a o yüzden sempatim var. Buradan tüm Gurusçu kardeşlerimize de sevgiler. Termometrelerin ayarlarını yaptım. Birinci probumuz, yani etin içinde olan prob 91 dereceye ayarlı. Şu an 64 derecede. Yavaş yavaş yükseliyor. Mangalın sıcaklığını takip eden probsa 150 derecede. Yani istediğimiz sıcaklıkta, ideal sıcaklıkta aynen böyle devam edecek. 91 derecede, yani çok pişmiş seviyeye geldiğinde eti mangaldan alacağız. Bir sürede öyle dinlenecek. Yarım saat kadar da öyle bekleteceğiz. Ardından tadımı yapacağız. Yolculuğumuz devam ediyor. Evet. Ve finale geldik. Brisketimiz 91 dereceye ulaştı. Artık ateşten alacağız. Biraz da ateşten uzak bir şekilde dinlenecek. Böyle alalım. Böyle derin tepsimi alıyorum. Yumuşacık olmuş yani. Şu anda bile hissedebiliyorum. Biraz da böyle saracağız. Bir yarım saatte böyle dinlenecek. Ardından tadıma geçiyoruz. Finale geldik. Heyecan büyük. Neredeyse 5 saattir pişiriyoruz. 5 saattir bu et ateşte. Tahmin ettiğimiz gibi. Evet, finale geldik. Etimizi 91 derecede ateşten almıştık, mangaldan almıştık. Gerçekten saat de ilerledi. Vay vay vay. Şu güzelliğe bakın. Şunu önce bir kesme tahtasına alalım. Her zamanki gibi ilk tadımı yine ben yapacağım. Keserken etin liflerinin dikine, liflerinin gittiği yönün dikine kesmek önemli. Yoksa sert olacaktır. İşte gördüğünüz gibi uzun bir bıçakla, bir döner bıçağıyla dilimleri çıkartıyorum. Evet, şimdi ilk tadım bende. Güzel, gayet güzel. Baharat aromasını bol bol almak mümkün. Gayet güzel olmuş, gayet lezzetli. Üstündeki yağın verdiği lezzetli et başka bir seviyeye taşınmış. Bence harika. Şimdi hadi çocuklarla final tadımı yapalım. Bakalım onlar ne diyecek. Evet çocuklar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün farklı bir et yaptık. Kocaman bir et yaptık. Nasıl gözüküyor? Elmas gibi fırlıyor. Elmas gibi. Kokusu pide ama kendisi et. Et. Zaten pidede de Evet. Et var mı? Et var. Evet. Hadi sen hadi bu sefer ortaya gel. Hep kenarda kalıyorsun. yes. İki kardeş yan yana. Döner bıçağını bana verin. Durun. Ben dilimledim zaten. Durun. Hadi bakalım. Alın, şimdi tadım yapıyoruz. Gel. Al bakalım. Ben köpek balığı kızı Hadi sen de bunu al. Nasıl olmuş? Tadına bakın güzelce. Çok güzel. Bayıldım. Hepsini ağzıma ayıracağım, ağzıma atacağım. Çok güzel. Bayıldım. Beğendin mi? Evet. Ve yine son tadımla her zamanki dış sesimiz, gurur duyduğumuz degüstatörümüz Hande Hanım'la birlikteyiz. Hande Hanım buyurun. Sizin için özel kestim. Eline sağlık, çok güzel olmuş. Nefis değil mi? Bu etten yine yapalım mı çocuklar? Beğendiniz mi? Elmas gibi fırlıyor. Nefes, bayılacağım. Bayıldım ben. Ben de bu kadar. Ama her tadımda bayılırsan bile Dengi. inandırıcılığı kalmış. Kızı babası için dayanamıyor, bayılıyor diyecekler. Hadi. Bay bay arkadaşlar. Like atmayı, abone açmayı unutmayın. Hadi ben yavaş. Evet, böylece bu haftaki videomuzun sonuna geldik. Texas usulü brisket yaptık sizlerle birlikte. Gerçekten güzel oldu. Aynı tarifi mangal kullanma imkanı olmayanlar için fırında da yapacağız. Fırında da yapmak mümkün. Hatta fırında yapmak çok daha kolay. Çünkü ateşi, kömürü takip etmek gerekmiyor. Fırın o bakımdan aslında büyük bir kolaylık, büyük bir avantaj yemek pişirmekte. Aynısını yine fırında da yapmak mümkün. Biraz zaman istiyor. Bu bir hafta sonu yemeği. Hafta içi bu yemeği yapıp yemek kolay değil. Yani uzun zaman istiyor çünkü. Takip gerektiriyor. İş yerinizde çalışıyorsanız da, evden çalışıyorsanız da o kadar uzun süre bakmak kolay olmayacaktır. Dolayısıyla cumartesi ya da pazar günlerine planlamakta fayda var. Brisket pişirmenin en büyük zorluğu aslında brisketi bulmak. Çok kolay bulunmuyor. Türkiye'de çok yaygın olarak kullanılan bir et türü değil mangalcılıkta ya da bildiğimiz fırın yemeklerinde. İnanın brisketi tarif edene kadar ve bulana kadar ben herhalde bir 10'dan fazla kasap dolaştım.
En sonunda Ormanada Makro Center kasabı Volkan kardeşim sağ olsun. Buradan ona selam olsun. O da takipçilerimizden biri. Benim için buldu getirdi. Volkan'a buradan çok teşekkürler. Umarız beğenmişsinizdir. Umarız hoşunuza gitmiştir tarifimiz. Bu haftaki içeriğimiz, yemeğimiz. Eğer beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abonemiz olmadıysanız hala abone olmanızı bekliyoruz. Bize katılmanız bizi çok mutlu eder. Bu tariften hoşlanabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa lütfen onlarla da tarifi paylaşın. Belki onlar da esinlenirler, onlar da yapmak isteyebilirler. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi unutmayalım, paylaşmak güzeldir. Mutfaktaki lezzet de aynen sevgi gibi. Paylaştıkça çoğalıyor. Haftaya yeni içeriklerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.